Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan bir al-sat stratejisini anlatacağım. Bu stratejide doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Stop loss olmamız gereken yerler nelerdir? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Anlatmış olduğum stratejide iki farklı indikatör kullanıyoruz. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin mevcut girdi ayarlarını değiştiriyoruz. Ve bu şekilde doğru bir al sinyalini ve doğru bir sat sinyalini yakalamaya çalışacağız. İki tane indikatör kullanıyoruz ama iki tane indikatörü birbiriyle birleştirerek tek bir indikatör haline getirmiş olacağız. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayın. Eğitim videomuza geçmeden önce bizim kendimize ait olan Hermes indikatörünü ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmında detaylı bilgi vardır. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi Hermes indikatörümüzün içinde bir market kırılım bölgemiz mevcuttur. Beyaz çizgiyle görmüş olduğunuz gibi buy side ve sell side dediğimiz likidasyon bölgelerimiz mevcuttur. Hacim kırılım bölgelerimiz, PVG ve order bloklarımız mevcuttur. Yine kendi içinde bulunan BOS ve MSS yapılarımız da mevcuttur. Miami indikatörünün içinde ise fiyatın geçmişte oluşturduğu trend bölgelerinin destek direnç bölgelerini görüyoruz. Yine aynı şekilde kullanmak isterseniz Miami indikatörünün içinde buy ve sell sinyallerini de açabilirsiniz, aktif hale getirebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi bunları kullanabilmek için de arkadaşlar Telegram kanalımıza gelerek gerekli şartları yerine getirdiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Üstelik bizim kendi alım satım grubumuzda da ücretsiz bir şekilde dahil olabilirsiniz. İzninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle bugünkü eğitim videosunda bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi Bitcoin'de, kripto paralarda yani hisse senetlerinde ve Forex gibi farklı finansal alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Anlatmış olduğum stratejiyi arkadaşlar bir saatlik grafiklerde kullanıyoruz. Farklı grafiklerde kullanmıyoruz. Bir saatlik grafiklerde oldukça iyi bir strateji diyebilirim. Mumlarımız normal mum grafiği, herhangi bir şekilde değişiklik yapmıyoruz. Göstergeler bölümüne geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerime eklediğim iki tane indikatörüm mevcut. Bu iki tane indikatörüm de TradingView içinde bulunan kendi orijinal indikatörleridir. Birinci indikatörümüz stokastik, ikinci indikatörümüz ise stokastik RSI. İki indikatörü de arkadaşlar açıyoruz. İndikatörlerimiz bizim ekranımızın alt tarafına geliyor görmüş olduğunuz gibi. Öncelikle stokastik indikatörümüzün mevcut girdi ayarlarına geliyorum. Ve burada %K uzunluğunu 7 yapıyorum. %K düzeltmeyi de 3 olarak değiştiriyorum. Ve buradaki girdiler bölümünde bir işim kalmıyor. Stil bölümüne geliyorum. Buradaki %K ve %D'nin çizgilerini kalınlaştırıyorum. Daha net bir şekilde görünsün diye. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ve tamam diyorum. Daha herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Şimdi stokastik RSI'nin mevcut girdi ayarlarına geliyoruz. Buradan girdiler bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar aynı şekilde ayarlarımız bu şekilde kalıyor. Burada sadece stokastik uzunluğunu ben 134 olarak değiştiriyorum. Bunu siz 150 yaparsınız, 300 yaparsınız, 400 yaparsınız. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ben size 1 saatlik grafiklerde kullanılacak şekildeki stokastik uzunluğunu veriyorum. Bunu siz söylemiş olduğum gibi 300'e 400'e kadar da çıkartabilirsiniz. Bunu ne kadar yükseltirseniz stokastik değerimiz daha geriden gelir. Sinyal kesişimleriniz biraz daha fake olabilir. Ne kadar çok aşağı kısarsanız da sık sinyal verir. Bu da sizi yanlış sinyale yönlendirir. Aralık olarak 100 ila 150 arasında bunu değiştirerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Stil bölümüne geldiğimiz zaman K değerini kapatıyorum. D değerinin rengini değiştiriyorum ve bunu da kalınlaştırıyorum. Bunu da kalınlaştırdıktan sonra tamam diyorum. Tamam dedikten sonra arkadaşlar bu iki indikatörü tek bir indikatör haline getirmemiz gerekiyor ve bunun için de stokastik RSI'nin yanında bulunan 3 noktaya tıklıyorum. 3 noktaya tıkladıktan sonra taşı var burada. Taşıya tıkladıktan sonra üst panoya götür diyor. Buna bir kere tıklıyorum ve üst panoya getirmiş oldum. Tek bir indikatör haline getirdik. Şimdi tekrardan stokastik RSI'nin yanında bulunan 3 noktaya tıklıyorum
Ve burada da ölçeğe bağlama kısmı var. Bunu da A ölçeğine bağla diyorum. A ölçeğimiz ne oluyor? İlk önce stokastiği açtığımız için stokastiğimiz olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi şimdi tek bir indikatör haline bunları düşürdük. Beyaz olan çizgimiz stokastik RSI'miz, diğeri de normal stokastiğimiz. Burada normal stokastiğimiz nasıl bizlere sinyal veriyor normal şartlarda? Kendi içinde kesişimleri bulunduğu zaman mavi, turuncu, yukarı yönlü kestiğinde bir alım sinyali veriyor. Aşağı yönlü kestiğinde bir satım sinyali veriyor. Ama her satım sinyalinde şurada da görmüş olduğunuz gibi veya da her alım sinyalinde doğru sonucu vermiyor. Biz burada stokastik RSI'nin D değerini kullanarak aslında oradaki yanlış sinyal demeyelim de geç sinyalleri törpüleyerek daha doğru bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Şimdi bunu kullanırken görmüş olduğunuz gibi baz olarak arkadaşlar beyaz RSI'mizi alacağız sinyal çizgisi olarak. Ama yine aynı şekilde stokastiğin kendi içinde bulunan turuncu ve mavi çizgisi yani %D ve %K'nın da kesişimleri bizler için gerekli olacaktır. Şimdi stokastik indikatöründe iki tane referans aralığımız mevcuttur. Bu referans aralığımızdan biri 80, yani fiyatlar 80 bölgesine geldiğinde stokastik. Aşırı alım bölgesinde fiyatlar her an bir dirence takılabilir, her an bir satış gelebilir olarak nitelendiriyoruz. Fiyatlarımız ve stokastimiz 20 bölgesine geldiği zaman da fiyatlar aşırı satışta her an destekten tepki alabilir ve fiyat buradan dönebilir olarak da bunu adlandırıyoruz. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bizim için nasıl bir al koşulu oluşuyor bunu sizlere anlatacağım. Öncelikle bizim için bir al koşulunun oluşabilmesi için arkadaşlar bizim stokastik RSI çizgisi. Merhaba arkadaşlar, XM borsası ile birlikte bir işbirliği içerisindeyiz. XM borsasına bizim referans bağlantımızla ve ortaklık kodumuzla kayıt olan arkadaşlarımıza ücretsiz bir şekilde Hermes ve Miami indikatörlerini tanımlıyoruz ve onlar için oluşturmuş olduğumuz sinyal grubumuza, VIP grubumuza ücretsiz ve süresiz bir şekilde onları grubumuza alıyoruz. Detaylı açıklamalar videonun açıklamalar kısmında bulunmaktadır. Herkesi beklerim. Teşekkürler. Çizgimiz yani şu beyaz çizgimiz stokastiğin altında olması gerekiyor. Yani stokastiğin bunu daha önceden yukarı yönlü kesmiş olması gerekiyor ki altında kalsın. Yine aynı şekilde altında kaldıktan sonra da yine burada stokastiğin de kendi içinde bir kesişiminin olması gerekiyor. Yani şurada mavi, turuncuyu yukarı yönünde kesmesi gerekiyor. Ve bunu biz yakaladıktan sonra bizim için aslında bir alım sinyali oluşmuş oluyor. Baktığımız zaman bakın şu bölgede de işleme girebilirsiniz. Şu bölgede de mavi kesmiş. Arkasından bir kırmızı mum atmış. Tekrardan fiyat yukarı yönüne gitmiş. Eğer bu çizgi beyaz çizgiyi yani stokastik RSI'yi aşağı yönlü kesseydi benim stop olmam gerekiyordu. Burada öyle bir durum olmadığı için stop olmuyorum ve alım işlemimi gerçekleştiriyorum. Benim şu mumdan itibaren bir alım sinyalim gerçekleşiyor ve fiyatın en tepesine baktığımız zaman arkadaşlar Bitcoin'in grafiğinde 1 saatlik grafikte yaklaşık %5'lik bir yükselişin olduğunu görüyorum. Peki ben bunu nerede satmam gerekiyor? Az önce de söylemiş olduğum gibi stokastikte 80 bölgesine fiyatlar geldiğinde aşırı alım, aşırı satım bölgesi dediğimiz bölgelere geliyor. Yani 80 bölgesine fiyatımız geldiği zaman fiyat orada aşırı alım bölgesine gelmiş oluyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ama görmüş olduğunuz gibi bakın stokastik burada aşağı yönlü kesişiyor. Yani normalde artık bir tepki geldi diyor ama fiyat burada yataya bağlıyor. Tekrardan yukarı yönlü devam ediyor. O yüzden biz burada stokastikte neyi kullanıyoruz? Stokastik RSI yani beyaz çizgimizi. Bu bizi işlemin burasından çıkarmaya fayda sağlıyor. Yani bize yaklaşık fazladan %1.73'lük %1.80'lik bir kar oranı sağlamış oluyor. Ve bu şekilde de bize aslında işlemlerde hayat kurtardı diyebiliriz. Buradaki işlemde. Yine short sinyallerde de tam tersi oluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar stokastiğe göre eğer işleme devam etseydik bizim burada artık işlemden çıkmamız gerekiyordu ve short sinyalini kullanıyorsak vadeli işlemlerde işlem yapıyorsak short sinyali olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyordu. Ama burada bakın short sinyali geldikten sonra fiyat hafif biraz yatay gidiyor. Her mum 1 saatlik mum olduğu için şurada 4-5 saatlik bir zaman kaybımız oluyor ve hepsi doji. Zaten mum yapısını okuyabilen, teknik analizini anlayan birkaç yatırımcımız yani çoğumuz varsa da burada aslında bir düşüşün geleceğini de anlıyoruz. Ama indikatörlerden destek almak için takip ediyoruz. Ve şu mumdan itibaren artık beyaz
stokastik RSI'miz yani normal stokastiklerimizi yukarı yönlü kesiyor ve normal stokastiklerimizi aşağı yönlü bir kesişim sergiliyor ve kesişim sergiledikten sonra da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fiyatlarımız şu bölgeye kadar, yani şu mouse'la gösterdiğim bölgeye kadar düşüyor. Ardından yukarı yönlü kesiyor. Artık bizim buradan işlemden çıkmamız gerekiyor. Şu mumdan itibaren yukarı yönlü kesiyor. Görmüş olduğunuz gibi artık bir yükselişe geçmiş oluyor. Yani buradaki mantık aslında çok basit. Önemli olan sabırlı bir şekilde hareket etmek ve sabırlı bir şekilde ilerlemek. Yine baktığımız zaman yani görünüş olarak grafiği incelediğimiz zaman alt taraftan kesilen grafikleri yani stokastik RSI'da alttan kestiği zaman çok güzel long yönünde işlemler verdiğini görüyoruz kar bakımından. Aşağı yönlü short yönünde kestiği yerden itibaren de bakın şu tepelerde kesiyor. Şurada stokastik şu tepede kesiyor. Arkasından bizim beyaz çizgimiz de burada kesiyor. Yani aradan 2-3 mum geçiyor. Şuradaki yataylığı görmüyoruz. Kestikten sonra da fiyatın aşağı yönlü nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Yine aynı şekilde şu bölgeden şu bölgeye kadar bir short sinyalinin geldiğini görüyoruz. O da bizde hemen hemen yani ortalama bir bakımdan aldığımız zaman da %4,5'luk bir short sinyalini de vermiş oluyor. Long tarafında da yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi şu bölgede long sinyallerimiz mevcut. Şu bölgelerden bize long sinyalini veriyor. Yani bunun tepesi de %2,5, 2,30. Yani şu bölgeye geldiğimiz zaman da şu bölgede de bir long sinyalimiz var. Şuradan şunun tepesi de yaklaşık 2,18'lik bir bölge olduğunu görüyoruz. Yani aslında bizim stokastik RSI'yi stokastiğin içine entegre ettiğimiz zaman ve mevcut geride ayarlarımızı bu şekilde ayarladığımız zaman oldukça başarılı bir şekilde çalıştığını görmüş oluyoruz. Bu tarzda eğitim videolarımızı devamının gelmesini istiyorsanız da eğitim videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Telegram kanalımıza katılarak da Hermes ve Miami indikatörünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Benim burada size anlatmak istediğim tamamen kendi stratejinizi nasıl oluşturabilirsiniz, nasıl ilerlemeniz gerekiyor bunlara sizlere değindim. Ve oldukça başarılı bir stratejiyi de sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Doğru bir al sinyali nasıl oluşuyor? Doğru bir sat sinyali nasıl oluşuyor? Ve stop loss olmamız gereken yerler nelerdir? Bunları sizlere anlattım. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın, bol kazançlar.